Evet arkadaşlar, birçok motosikletin Activa'nın tekerlerinin jantında içeride çürümeler meydana geliyor. Bunu daha önce anlatmıştım. Şimdi yeni lastik takıldığında, jant boyandıktan sonra yeni lastik yanaklardan tutunduğunu söylemiştik. Yine burada bir handikap daha var. Genelde şu sibop diplerinden çürümeye başlıyor. Bu jantta yine şamrel vardı. Şamreli çıkardık. Yani benim takıntım şu aslında, yani şimdi dubleks lastiği niye şamrelliye çevirelim? Şamrel kısa vadede, evet belki uzun vadede çözüm gibi görünüyor ama lastik patladığında bu değiştiren için ya da yapan için büyük zulüm oluyor. Bu aşamada şöyle yapalım. İşte o çürükler. Şurası da aynı şekildeydi. Zemindi. Çürüktü yine. Orayı ben törpüyle, ile düzelttim. Ne olacak? Jant boyandıktan sonra sibop janta oturduğunda bir daha oradan hava kaçırmayacak. Bu da ince bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Tabi burayı niye törpülü alıyoruz? Şimdi flap zımparayla makineyle girdiğinizde yüzeyi eşit, düz bir şekilde zımparalayamıyorsunuz arkadaşlar. Flapın ucuyla zımparaladığınız için o yüzden zemin düz olmuyor ve yine ilerleyen zamanlarda yeni sibop takıldığında yine tekrar hava kaçırıyor. Bunun net ve kesin çözümü budur arkadaşlar. Lastiği taktığınızda, motora taktığınızda yolda çok uğraşacaksınız arkadaşlar. Onun altını çizelim. O yüzden şeytan ince ayrıntıda gizlidir. Küçük ayrıntılar ilerleyen zamanlarda çok canımızı sıkabiliyor.